Bir aile yemeğindesin. Şöyle bir gözünün önüne getir o anı. Masanın etrafında herkes toplanmış. Tabaklardan gelen o hafif çatal bıçak sesleri var. Birinin anlattığı sıradan bir anı üzerine atılan o rutin kahkahalar. Evet, o klasik pazar yemekleri. Aynen o klasik yemekler. Ve sonra tam o kahkahaların arasında masanın diğer ucundan genelde yaşça büyük birinden aniden o soru geliyor. Sen hala yalnız mısın? Hı hı. Ya da biraz daha böyle doğrudan, neden evlenmedin sen? O an ortamdaki sesler bir anlığına kesiliyor sanki ve o soruyu soran gözlerdeki o küçük o çok ince acıma hissini yakalıyorsun. Sen de bu soruyla karşılaştın mı? Gözlerdeki o bakışı tanıyor musun? Ya o bakış o kadar tanıdık ki ve işin asıl yorucu kısmı bunun sadece o pazar yemeği masasında kalmaması. Yani bu his hayatın içine yavaş yavaş, damla damla sızan bir birikim süreci aslında. Nasıl yani? Hayatın diğer alanlarında da mı? Tabii mesela iş yerindesin, yeni tanıştığın bir iş arkadaşınla kahve alıyorsun. Sohbet ederken evli olmadığını öğreniyor ve yüzünde o hafif şaşkınlık beliriyor. Ya da çok daha sıradan bir an düşün. Doktora gidiyorsun, noterde bir işlem yapıyorsun ya da bir resmi kurumda form dolduruyorsun. Hı hı. Bankadaki o memur son derece rutin bir ses tonuyla eşiniz diye soruyor. Sen de gayet normal bir şekilde yok diyorsun. Sadece yok diyorsun yani. Son derece sıradan. Aynen ama o an karşındakinin bakışı, o kalemi tutuşu, sana yönelttiği o saniyelik tavır bile değişiyor. Zamanla içten içe şunu fark etmeye başlıyorsun, toplum seni şey olarak görüyor, henüz tamamlanmamış, bir şeylere eksik kalmış bir kategori olarak. Evet, sanki sürekli bir bekleme odasında tutuluyorsun gibi. O eksiklik duygusu aslında sana ait değil ama sanki zorla üzerine yapıştırılmış. Kesinlikle. Bugün bu masada, bu derin dalışta önümüzde harika bir kaynak yığını var aslında. İncelediğimiz metinler arasında Amerikalı araştırmacı Bella DePaulo'nun çalışmalarından tut, tarihsel sosyoloji makalelerine, hatta oradan uzak doğu felsefesine ve tasavvufa kadar uzanan çok geniş bir literatür var. Evet, çok katmanlı bir konu bu. Ama şunun altını baştan çok net çizelim. Amacımız kesinlikle evliliği kötülemek, işte evlilik kötüdür, yalnızlık harikadır demek değil. Asla. Tabii canım öyle bir siyah beyaz ayrımından bahsetmiyoruz. Kesinlikle. Bizim buradaki görevimiz bu metinleri deşifre edip o sana dayatılan eksiklik hissinin aslında nereden geldiğini anlamak ve kendi başına yaşamanın nasıl kendi içinde son derece onurlu, tam ve bütün bir tercih olduğunu keşfetmek. Çok doğru bir nokta. Bir anda tuhaf bir mülakattaymışım gibi hissettim biliyor musun? Savunmaya geçtim, işte mantıklı açıklamalar yapmaya falan başladım. O savunma hali çok refleks olarak geliyor, değil mi? Aynen öyle. Sonra durup kendime sordum. Neden kendi hayat tercihim için böyle bir jüriye hesap veriyorum ben? Neden bu bakışlar bizi sürekli bu kadar savunmaya itiyor? Sence bizi rahatsız eden şey sadece meraklı bir soru mu? Yoksa arkasında çalışan devasa bir çark mı var? Arkasında kesinlikle sistematik bir çark var. Yani burada az önce bahsettiğin o araştırmalara, özellikle Bella DePaulo'nun çalışmalarına biraz yakından bakmamız gerekiyor. Hı hı. Ne diyor tam olarak bu konuda? Şöyle, DePaulo toplumda var olan ama adını koyamadığımız bu ayrımcılığa singleizm diyor. Yani bekar olmaya, yalnız yaşamaya yönelik o sessiz görünmez ayrımcılık. Singleism. Adı bile varmış yani. Evet, adı var. Elbette makalelerde bunun maddi boyutlarından çokça bahsediliyor. Evlilerin aldığı vergi indirimleri, sigorta avantajları, daha kolay kredi almaları falan. Ama bu notların arasında asıl çarpıcı olan şey işin o ağır duygusal boyutu. Duygusal boyutu derken, o masadaki bakışlardan bahsediyoruz değil mi? Tam olarak ondan. Singleizmin kalbinde sistemin yalnız yaşamayı otomatik olarak bir başarısızlık ya da daha da acısı sevilmeye layık olmamak şeklinde kodlaması yatıyor. Bekle bir dakika. Hiç düşünmemiştim bunu böyle. Yani evli olanlar bu tercihlerini hiçbir zaman ama hiçbir zaman savunmak zorunda kalmıyorlar. Asla. Hayatında birine sen neden evlisin biraz açıklar mısın bana bu garip tercihini dendiğini duydun mu? Kimse onlara böyle bir soru sormuyor. Kimse sormaz çünkü o normal olarak kabul ediliyor. Ama yalnız yaşamayı, kendi hayatını tek başına kurmayı seçen insanlar sürekli bir savunma, bir gerekçe sunma halinde bırakılıyor. Şöyle düşün, sanki hiç işlemediğin bir suç yüzünden mahkemeye çıkarılmışsın ve her gün bıkmadan, usanmadan beraat etmeye çalışıyorsun. Masum olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsun.
Ben yalnızım ama inanın kimseye zararım yok, ben de normalim demeye çalışıyorsun sanki. Bu mahkeme salonu benzetmesi o kadar doğru ki gerçekten de insanın sürekli bir sanık sandalyesinde hissettiriyorlar. Burada aslında mekanizmanın nasıl çalıştığına bakmak lazım. Nasıl çalışıyor peki bu sistem? Toplumun norm olarak kabul ettiği bir akış var ve o akışın dışına çıkanlara görünmez bir ceza kesiliyor. İnsanlar o "neden evlenmedin" sorusunu sorarken genelde sana kötülük yapmak istemiyorlar. Evet, birçoğu gerçekten iyi niyetli olduğunu falan düşünüyor. Aynen öyle. Ama zihinlerine o kadar derinlere işlemiş bir kod var ki senin bu tek başınalık halini geçici bir kriz durumu olarak algılıyorlar. Bekar olmak onlar için bir gün mutlaka çözülmesi, düzeltilmesi gereken bir arıza hali. Arıza hali. Çok sert bir tanım ama çok doğru. Öyle. Senin o yalnızlığı kalıcı bir ev, bilinçli ve huzurlu bir yaşam alanı olarak seçebileceğine ihtimal bile vermiyorlar yani. İşte işin asıl ilginçleştiği yer de burası bence. Bu okuduğumuz tarihsel sosyoloji makalelerine falan baktığımızda insanın kendi başına yaşaması hep böyle bir suç, bir eksiklik muamelesi mi görmüş? Yo, kesinlikle hayır. Yani insanlık tarihi boyunca durum hep bu mahkeme salonu gibi miymiş? Antik çağlarda mesela insanlar yalnızlığa nasıl bakıyormuş? Büyük resme, geçmişe gittiğimizde, mesela antik Yunan'a falan baktığımızda çok farklı, çok daha saygın bir tablo görüyoruz aslında. Epikür'ün metinlerini düşün. Ne diyor Epikür? Epikür için insanın kendi başına kalabilme hali en büyük özgürlüktü. O, insanın kendine yetebilmesinin sahip olunabilecek en büyük zenginlik olduğunu savunuyordu. En büyük zenginlik. Evet, kendi huzurunu kendi içinde dışarıdan bir onaya ihtiyaç duymadan bulabilen insan tamamlanmış insandı ona göre. O dönemde bu bir eksiklik değil, tam tersine bir bilgelik işaretiydi. Peki ne oldu da işler tersine döndü? Yani Epikür'ün bu kadar yücelttiği, bilgelik saydığı bir durum nasıl oldu da o aile yemeklerindeki acınası bakışlara dönüştü? Bu kırılma nerede yaşandı sence? O kırılma tam olarak sanayi devriminde yaşandı. Sanayi devrimi mi? Evlilikle sanayinin ne alakası var? Çok büyük alakası var. Öncesinde tarım toplumlarında insanlar daha geniş komüniteler, işte köyler halinde yaşıyordu. Yalnız bir insan bile o büyük köy ağının içinde organik bir yere sahipti. Ama sanayi devrimiyle birlikte bambaşka bir mekanizma devreye girdi. Fabrikaların kurulması, şehirlerin büyümesi falan? Aynen öyle. Şehirleşmeyle birlikte sistem devam edebilmek için düzenli, öngörülebilir ve tüketmeye hazır birimlere ihtiyaç duydu. İşte o birim bizim bugün bildiğimiz çekirdek aile dediğimiz yapıydı. Vay canına. Çekirdek aile sadece bir sevgi çemberi olmasının çok ötesinde ekonomik bir çarkın en mükemmel dişlisine dönüştü o dönem. Birileri fabrikada üretecek, evdeki diğerleri o üretilen standart ürünleri aile boyu tüketecek ve sistemin yeni işçileri olan çocukları yetiştirecek. İnanılmaz. Yani yalnız yaşamak, tek başına bir hayat kurmak, kapitalist mekanizmanın gözünde sisteme uygun şekilde tüketmemek anlamına gelmeye başladı. Kesinlikle. Öngörülebilir bir üretim sunmamak, bir nevi işe yaramamak demek oldu. Aynen öyle. Mekanizma tek tabanca yaşayan insanı sevmez. Çünkü o yalnız insanlar standart paketlere uymazlar. Yalnız yaşamak zamanla sadece ekonomik bir uyumsuzluk değil, ahlaki bir eksiklik, bir norm dışılık olarak etiketlendi. Yani o zaman benim hissettiğim bu baskı, noterdeki o memurun değişen ses tonu, o bayramda masadaki teyzenin bakışı falan, bunların hiçbiri benim kişisel değerimle, benim sevilmeye layık olup olmamamla ilgili bir şey değil aslında. Hiç alakası yok. Bu tamamen ekonomik bir sistemin yüzlerce yıl önce fabrikaları döndürmek için kurguladığı ve bizden beklediği rolle ilgili bir dayatma. Olayın tamamen sistemik bir kurgu olduğunu fark etmek, insanın omuzlarından o ağır yargı yükünü alıp atıyor gerçekten. Demek ki sorun bende değil, benden o çarkın eksik bir dişlisi olmamı bekleyen düzende. Harika bir çıkarım bu. Gerçekten o baskı senin şahsi eksikliğin değil, tamamen sistemin sana giydirmeye çalıştığı çok dar bir gömlek. Evet. Eğer modern sanayi toplumu bunu bir hata olarak görüyorsa, dünyanın başka yerlerinde sanayileşmenin o ruhu ezmediği kadim kültürlerde
bu duruma nasıl bakıldığına bakmak bize bence çok iyi gelecek. Kesinlikle zaten incelediğimiz kaynaklarda Japon kültürü çok önemli bir yer tutuyordu. Hı hı. Hani okuma notlarında Japonya'daki şu meşhur felsefe vardı. Toplumun bu endüstriyel baskısına yenik düşmeyen bir bakış açısı wabi-sabi'den bahsediyordu metinler. Evet, wabi-sabi. Bunu biraz daha detaylandıralım istiyorum çünkü bu sadece eski, tozlu bir felsefe değil. Sanırım bugün Japonya'da hala yaşayan bir pratiği var bunun. Haklısın. Wabi-sabi sadece estetik bir kavram değil, çok derin bir yaşam tarzı. Wabi-sabi, eksiklikteki güzelliği, o sade ve gösterişsiz haldeki derin huzuru bulmak demektir. Hı hı. Sanayi devriminin bize dayattığı o her şey tam olmalı, parlak olmalı, kalabalık ve üretken olmalı fikrinin tam zıttıdır aslında. Her şeyin pürüzsüz veya böyle illa çiftler halinde olması gerekmez. Ve bugün modern Japonya'da wabi-sabi'nin o sadelik izlerini taşıyan Ohitori-sama kültürü giderek yükseliyor. Ohitori-sama, makaleleri incelerken bu kelimenin kökeninde yalnızlığın bir trajedi değil, bir sanat formu olarak görülmesi olduğunu fark etmiştim ben de. Kesinlikle öyle. Bir sanat formu. Yani tek başına yemeğe çıkmak, sinemaya gitmek gibi şeyleri kendi alanını sahiplenerek kimseden utanmadan yapmak. Bunu biraz açar mısın? Nasıl işliyor bu Ohitori-sama kültürü? Tam olarak senin dediğin o sahiplenme hali aslında. O Hitori-sama kelime anlamı olarak tek başına yaşama sanatı demek. Tek başına yaşama sanatı. Çok güzel bir ifade. Modern dünyanın o bangır bangır bağıran ve sana bir partnerin yoksa restoranda tek başına yemeğe çıkman acınası bir durumdur diyen sesini tamamen susturuyor. Evet, o sesi hepimiz duyuyoruz içimizde. İşte o Hitori-sama diyor ki, tek başına o yemeğin tadını çıkarmak, bir ülkeye seyahat etmek, o filmi izlerken kendi iç dünyanla baş başa kalmak, bunlar bir yetersizlik göstergesi değil. Bu tamamen bir tercih, hatta bir ustalık seviyesi. Ustalık seviyesi mi? Evet, çünkü dünyada kendi başına onurla ve keyifle var olabilmek demek bu. Bu çok etkileyici gerçekten. Peki ya, Doğu felsefesine, bizim daha aşina olduğumuz bu coğrafyalara bakarsak, metinlerde tasavvuf boyutuna da değinilmişti mesela. Halvet kavramı geçiyordu sık sık. Evet, halvet çok önemli bir boyut. Ama dürüst olmak gerekirse, ben bu halvet fikrini okuduğumda bana biraz, nasıl desem, radikal geldi. Yani her şeyi bırakıp tamamen içe kapanmak, dünyadan el etek çekmek. Hı hı. Modern dünyada her sabah işe giden, işte o plaza hayatında koşturan, kredi ödeyen biri için bu konsept gerçekten uygulanabilir bir şey mi sence? Bu çok haklı bir itiraz aslında. Halvet'in o tarihsel örneklerine falan bakarsak, mesela İbrahim bin Edhem'in o muazzam zenginliği, o tahtını, tacını bırakıp kendine o sessiz, yalnız yolu seçmesini okuyoruz. Evet, tam bir vazgeçiş hali. Ya da Rabia ile Devye'nin önüne serilen o gösterişli evlilik tekliflerini reddedip kendi bağ kurduğu hayatı tek başına yaşamasını görürüz. Onlar için bu çok radikal, çok keskin bir fiziksel çekilmeydi, evet. Yani dağa çekilmek gibi bir şey. Ama bugün modern bir insan için halvet, dağa çıkmak ya da bir mağaraya kapanmak demek değildir artık. Halvet, bugün için gönüllü bir yalnızlıktır. İçsel bir sınırdır aslında. İçsel bir sınır, bunu biraz daha açar mısın? Yani plazada çalışırken, o kalabalık metrobüste giderken ya da gürültülü bir ofisteyken bile dış dünyanın o beklentilerinden, o sürekli ne zaman evleniyorsun diyen yargılarından sıyrılıp kendi içsel merkezine dönebilmektir. Yalnızlığı bir eksiklik olarak değil, kendi ruhunu dinlediğin, kendini şarj ettiğin ve tamamladığın bir alan olarak koruyabilmektir. Ne kadar çarpıcı bir kültürel tezat var ortada değil mi? Japonya'da bu durum bir yaşama sanatı, Ohitori-sama olarak adlandırılıyor. Tasavvufta ise insanın kendi derinliğini bulduğu son derece onurlu bir içsel alan, bir halvet olarak görülüyor. Aynen öyle. Ama dönüp bugüne, o günlük hayatımıza baktığında, Türkiye'de bir ortamda yalnız yaşıyor cümlesi kurulduğunda o cümlenin üzerine hala o yapışkan acıma hissi çöküyor. Çökmez mi? Hem de nasıl? İnsanın Japonya'da bir usta, kadim felsefelerde saygıdeğer bir yolcu olarak saygı gördüğü bu durum nasıl oluyor da bizde sıradan bir salı gününde bir banka kuyruğunda evde kalmışlık veya başarısızlık olarak görülüyor?
Çünkü yargılamaya çok açığız. Halbuki senin bu tercihin açıklanmak zorunda değil. Yani dinleyen sana söylüyorum. Ben yalnız yaşıyorum demek, ben kahveyi şekersiz içiyorum demek kadar doğal, son derece yargısız bir beyan olmalı hayatımızda. İşte bu, o mekanizmanın ve toplumsal yargıların hislerimizi nasıl manipüle ettiğini gösteriyor bize. Toplum neden bu yalnızlık ve tek başınalık seçimini anlamakta bu kadar zorlanıyor biliyor musun? Neden sence? Çünkü durum ile hissi birbirine karıştırıyorlar. Kendi başına yaşayan herkesin akşam eve gidip perdeleri kapatıp karanlıkta ağladığını falan sanıyorlar. Sürekli bir yalnızlık acısı çektiğini zannediyorlar. Ya evet, tam da burada seninle ve bizi dinleyenlerle çok kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii dinliyorum. Dinleyen sen, belki sen de bunu derinden hissettin kendi hayatında. O yüzden şu an ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksındır. Ben hayatımın bazı dönemlerinde o çok imrenilen, dışarıdan bakıldığında harika görünen kalabalık arkadaş gruplarının içindeyken, Hı hı. güya çok eğlendiğimiz, masada herkesin kahkahalar attığı bir ortamdayken ya da daha da sarsıcı olanı, dışarıdan mükemmel görünen bir ilişkinin tam ortasındayken kendimi hayatımın en korkunç, en dipsiz yalnızlığı içinde hissettim. İnsanın en çok canını yakan şeydir o. Gerçekten öyle. O kadar yalnızdım ki yanımda nefes alan birinin olması hiçbir şey değiştirmiyordu. Hatta o yabancılaşma hissi odadaki havayı daha da boğucu yapıyordu. Yan yana duruyorduk ama aramızda ışık yılları vardı sanki. O bahsettiğin insanın içini üşüten o uçurum hissini o kadar iyi anlıyorum ki çoğu insan yaşamıştır bunu. İşte tam da bu noktada o hayat kurtarıcı ayrımı yapmamız gerekiyor aslında. Nedir o ayrım? Yalnız yaşamak ile yalnızlık hissi aynı şey değildir. Yalnız yaşamak tamamen senin fiziksel bir durumundur. Evde tek başına uyanırsın, kendi çayını kendin demler, hayatını kendi kurallarınla organize edersin. Bu sadece bir durum, bir yaşam tercihi. Evet. Ama yalnızlık, o demin senin anlattığın o karanlık şey bambaşka bir şeydir. Yalnızlık bir histir, bir bağlantısızlık, bir kopukluk halidir. Aynen öyle. İnsanlar aynı çatı altında iki kişi yaşadığında, o eve bir evlilik cüzdanı falan girdiğinde yalnızlığın sihirli bir şekilde kapı dışarı edileceğini sanıyorlar. Oysa yalnızlık odadaki kişi sayısıyla çözülecek basit bir matematik problemi değildir. O aradaki bağın, o bağlantının derinliğiyle ilgilidir. Ne kadar doğru bir tespit. Şimdi eğer biz bu gerçeği merkeze alırsak, en başta o pazar yemeğinde sorulan o sinir bozucu soruların gerçek yüzü de ortaya çıkıyor aslında. Nasıl yani? O masadaki o teyze veya iş yerindeki o arkadaş bana neden evlenmedin diye sorduğunda arkada çalışan bambaşka bir psikoloji mi var diyorsun? Aslında ne soruyorlar bana? Bak, birisi sana o masada o soruyu yöneltiyorsa aslında bilinçaltı seviyesinde kendi hayatını savunuyordur o an. Kendi hayatını mı savunuyor? Evet, o sana neden benim yaptığımı yapmadın, neden benim gibi yaşamadın diyordur içten içe. Çünkü sen onun çok büyük bedelleri ödeyerek seçtiği o standart yolu seçmeyerek onun kendi hayat seçimini de ona sessizce sorgulatmış oluyorsun. Vay canına, hiç böyle okumamıştım o an. Ya da sana o güya çok şefkatli görünmeye çalışan ama acıyan ses tonuyla yalnız yaşayınca geceleri evde korkmuyor musun diye soruyorlar yani. Evet, o klasik soru. Aslında o cümlenin, o soran kişinin iç dünyasındaki gerçek çevirisi şudur: ben yalnız kalmaktan, kendimle, kendi sessizliğimle baş başa kalmaktan öylesiye korkuyorum. İnanılmaz. O soruların bütün ağırlığı, o kaygısı sana ait değil. Onlar tamamen o soruyu soran kişinin kendi içsel korkularının, kendi güvensizliklerinin sana yansıtılması. Ya bunları duymak insanın içini inanılmaz rahatlatıyor gerçekten. Benim sırtıma yüklenen o yargılar aslında onların kendi aynaları. Aynen öyle, kendi aynaları. Üstelik bizim bu sürekli savunma halinde kalmamız, yalnız yaşamanın o görünmeyen, o muazzam pozitif yanlarını, insanın kazandığı o derinliği konuşmamızı da engelliyor. Kesinlikle konuşulmuyor bunlar. Bir kere kendi ihtiyaçlarını çok daha iyi, tamamen filtresiz tanıyorsun yalnızken. Kararlarını alırken kimsenin beklentisini tartmak, birilerine uyum sağlamak zorunda değilsin. Etrafında sadece fiziksel yakınlıktan veya o mecburi akrabalıktan dolayı değil, gerçekten senin seçtiğin zihinsel ve ruhsal bağ kurduğun insanlardan oluşan çok daha güçlü arkadaşlık ağları kuruyorsun. Seçilmiş aile diyoruz ya hani, tam olarak o. Evet, seçilmiş aile, sırtını kimseye yaslamamanın,
O faturaları tek başına hesaplamanın, kendi söküğünü kendin dikmenin, kararlarının bedelini sadece ama sadece kendi omuzlarında taşımanın insana verdiği o okyanus gibi içsel gücü tamamen görmezden geliyorlar. Hayatının tam anlamıyla %100 direksiyonunda olma hali bu aslında. Çok güçlü bir hal bu. Kendi merkezini bulmuş, kendine yetmeyi tam anlamıyla öğrenmiş birinin içsel sağlamlığı muazzam kuvvetlidir. O insan, birine sadece maddi ya da duygusal olarak muhtaç olduğu için bağ kurmaz. Gerçekten o kişiyi hayatında istediği için, o bağın değerine, sahiciliğine inandığı için bağ kurar. Bu harika bir özgürlük ve çok büyük bir güç alanıdır. Hı hı. Ama hadi dürüst olalım şimdi. Olalım. Sohbetin, bu derin dalışın buraya kadar olan kısmı çok aydınlatıcıydı. Ancak işin sadece bu aydınlık kısmından, o harika özgürlüklerden, sürekli kendini keşfetmenin coşkusundan bahsedersek, bizi dinleyen o insana, o gerçek hayata çok büyük haksızlık etmiş oluruz bence. Dürüst olmamız lazım. Tabii, hayat sadece felsefeden ibaret değil. Aynen. Bunun çok ama çok zor anları da var. Yani her şey mükemmel. Yalnızlık dediğin şey sürekli bir kişisel gelişim kampıdır falan diyemeyiz, değil mi? Bunu görmezden gelirsek şu an hiç samimi olmayız. Asla görmezden gelemeyiz, çok haklısın. O zorlu hissi de sonuna kadar onaylamak, anlamak zorundayız. O yalnızlığın, tek başına olmanın fiziksel duvarlarının senin üzerine geldiği anlar çok ama çok gerçektir. Ne gibi anlar mesela? Mesela gece yarısı aniden çok kötü hastalandığında, ateşin çıkmış, tir tir titriyorsun, mutfağa gidip bir bardak su alacak mecalin bile olmadığında, sana o suyu verecek kimsenin olmamasının verdiği o büyük çaresizlik anı. Evet ya, o anki fiziksel acizlik çok fena vurur insana. Veya iş yerinde çok kötü bir gün geçirdin. Çok haksız bir duruma düştün. Canın inanılmaz sıkkın, boğazın düğümleniyor, elin telefonuna gidiyor, rehberi açıyorsun. Ve o haberi ilk kime vereceğini, o ağır hüznü o saniye kime aktarıp boşaltacağını bilememenin getirdiği o derin boşluk hissi. Sadece kötü şeyler de değil aslında. Tabii, tam tersi de var. Harika bir şey başardın, o çok istediğin terfiyi falan aldın diyelim. Salonda tek başınasın, sevinçten havalara uçuyorsun ama tam o an yüzündeki o büyük sevinci gözünden okuyacak, seninle birlikte evin içinde zıplayacak, o coşkuyu paylaşacak bir çift göz bulamamak. Evet. Bunların ne kadar ağır, ne kadar iç burkucu ve gerçekçi anlar olduğunu sonuna kadar kabul ediyoruz. Bu anlar yaşanıyor ve yaşanacak. Aynen öyle. O suların soğukluğu, ateşin getirdiği o titreme, o devasa sevinçlerin salondaki duvarlara çarpıp yankılanarak sadece sana geri dönmesi, o hislerin hepsi çok can yakıcı olabiliyor. Peki ama şunu sormak istiyorum sana. Sor bakalım. Bu zorluklar o masadaki teyzenin haklı olduğunu mu gösteriyor? Yani, keşke de imza atıp evlenseydim dememizi mi gerektiriyor gerçekten? Ya da toplumun o yargılayan yüzünü dönüp bize, bak gördün mü biz sana demiştik, yalnızlık Allah'a mahsustur, hata yaptın demesini haklı mı çıkarıyor bu anlar? Hiç sanmıyorum. Çünkü dürüst olalım, aynı evi, aynı yatağı paylaştığın biri varken bile, hasta olduğunda o suyu alamadığın, o sevinci paylaştığında karşında bomboş, ilgisiz bakan gözler gördüğün anlar da yok mu bu hayatta? O evlilik kurumu sana o şefkatli suyu gerçekten garanti ediyor mu? Tam da can alıcı nokta burası zaten. Çoğu insan bu zorlu, bu kırılgan yalnız anları alıp tek başına yaşamanın yanlış bir tercih olduğunu kanıtlamak için bir silah gibi kullanıyor sana karşı. Evet, silah gibi. Bak hastalandın, kimsen yok, demek ki yalnızlık kocaman bir hataydı diyorlar. Oysa senin de çok güzel söylediğin gibi hiçbir kurum, hiçbir kağıt parçası o suyun sana şefkatle verileceğini garanti etmez bu hayatta. Edemez. Bu zorluklar yalnız yaşamayı seçmenin bir hata olduğunu kanıtlamaz. Bu anlar bize sadece tek bir gerçeği, çok ama çok derin ve insani bir gerçeği söyler. Nedir o gerçek? İnsanın bağlantıya ihtiyacı vardır. Bizler sosyal varlıklarız. Hepimiz, aramızdaki en içe dönük olanımız, yalnızlığı en çok sevenimiz bile bir başkası tarafından görülmeye, duyulmaya ve gerçekten anlaşıldığımızı hissetmeye ihtiyaç duyarız. Kesinlikle. Ve burada anlaşılması gereken o en kritik şey şudur, bağlantı kurmak illa bir evlilik cüzdanına sahip olmak ya da vergi dilimleri için oluşturulmuş o ekonomik birimin içine sıkışmak demek değildir. Değildir. Bağlantı,
senin hayatındaki anlamın ta kendisidir. Bu çok güzel bir tanım. Bir dostla sahilde yürürken yapılan o derin, o filtresiz dertleşmedir bağlantı. Yeğenine sarıldığında hissettiğin o koşulsuz sıcaklıktır. Kendi ellerinle ürettiğin bir işin, tanımadığın birilerinde yankı bulmasıdır. Bağlantı form değiştirir, sayısız şekle girer ama o insani özü, o sıcaklığı hep aynı kalır. Bu gerçekten o kadar değerli bir ayrım ki, demek ki benim yaşadığım o karanlık, o zor anlar, o yalnız hissettiğim dakikalar, evliliğin eksikliğinden ya da bir kurumun içinde olmamamdan kaynaklanmıyor. Hayır. O anlık insani bağlantının, o bağın yoksulluğundan kaynaklanıyor sadece. Sohbetimizi bu derin dalışı yavaş yavaş toparlarken, şu an bizi dinleyen sana şunu tekrar altını iyice çizerek hissettirmek istiyorum ben. Bütün bu okuduğumuz makalelerden, o konuştuğumuz kadim felsefelerden, singleizmden, wabi-sabi'den çıkan çok net bir sonuç var. Hı hı. Eğer hayatını kendi kurallarınla, kendi onurlu alanında tek başına yaşamayı seçtiysen, senin bu tercihin hiç kimseye, o pazar masalarındaki hiçbir akrabaya, o meraklı iş arkadaşlarına açıklanmak zorunda falan değil. O görünmez seni sanık sandalyesine oturtan mahkeme salonundan şu an, şu saniye çıkabilirsin. Çok doğru. Çıkabilirsin. Ve o hasta olduğundaki çaresizliğin, çok üzüldüğündeki o boşluk hissin ya da çok sevinip tek başına kaldığındaki o ağır hisler de bizim tarafımızdan, bu kaynaklar tarafından çok net görülüyor, sonuna kadar anlaşılıyor ve geçerli sayılıyor. Bu iki gerçeği, yalnızlığın o onurunu ve o bağlantı ihtiyacının getirdiği zorluğu aynı anda cebimizde taşıyabiliriz bence. Ve emin ol, bu iki gerçek kendi içinde birbirini asla çürütmüyor. Aksine o zorlukları yaşamak, o sessizliği kendi içinde sahiplenmek seni daha gerçek, çok daha derin bir insan yapıyor. O masalarda hissettiğin gerilim, içindeki o sana dayatılan sıkışmışlık hissi, eğer kaynağını doğru okursan, zamanla senin bu hayattaki en büyük gücüne dönüşecek olan şeyin ta kendisi aslında. Bardak suyu şöyle bir aklından geçirmeni istiyorum. Seni kendi merkezine, tamamen kendi içindeki o sessiz, yargısız alana doğru küçük bir yolculuğa çıkaralım. Yalnız yaşıyor olmak için kendini bugüne kadar kaç kez savunmak zorunda hissettin? Ve o savunmayı gerçekten kime yapıyordun? Onlara mı yoksa kendine mi?